Şöyle bir düşünün, bir şeyler yazmaya çalışmak, hani şöyle özgün, parlak bir fikir bulmak, bazen ne kadar zorlayıcı olabiliyor değil mi? Merak etmeyin, bu konuda yalnız değilsiniz. 19. yüzyılın en sivri dilli ama belki de en parlak zekalarından biri olan Arthur Schopenhauer'ın bu konuda söyleyecek çok ama çok şey var. Hazırsanız onun deha, yazı ve düşünce üzerine hazırladığı o acımasızca dürüst manifestosuna dalıyoruz. Ama önce gelin hepimizin aklını kurcalayan o temel soruyla başlayalım. Neden okuduğumuz yazıların, kitapların çoğu bu kadar kötü? Yani hiç böyle bir makaleyi ya da kitabı okurken kelimelerin içinde kaybolduğunuzu, "Yahu bu yazar şimdi ne demeye çalışıyor?" diye kendi kendinize sorduğunuz oldu mu? Eğer cevabınız evetse, bilin ki yalnız değilsiniz. İşte tam bu noktada 19. yüzyıl filozofu Arthur Schopenhauer devreye giriyor ve bu soruna o kadar acımasızca dürüst, bir o kadar da aydınlatıcı bir cevap veriyor ki, hadi bu konuya şöyle bir dalalım ve onun düşüncelerinin bize neler öğretebileceğini görelim. Schopenhauer'a göre her şey tek bir noktada başlıyor. Yazarın gerçek amacı. Yani bir insan neden yazar? İşte bu, iyi ile kötüyü, gerçek ile sahteyi ayıran ilk ve en önemli savaş alanı. Bakın Schopenhauer meseleyi çok net bir karşılaştırmayla ortaya koyuyor. Bir tarafa gerçek yazarı koyuyor, diğer tarafa da onun deyimiyle laf cambazını. Şimdi bu ikisi arasındaki farklara bir bakalım. İlk olarak amaçlarına odaklanalım. Gerçek yazarın bir derdi vardır, iletmeye değer bir düşüncesi, bir deneyimi vardır. Laf cambazı ise onun tek derdi paradır, kağıt doldurmak için yazar. Peki ya süreçleri? İşte burası çok kritik. Gerçek yazar yazmaya başlamadan önce düşünür. Laf cambazı içinse düşünmek yazma eyleminin bir parçasıdır. Yani yazarken düşünmeye çalışır. Bu da bizi doğrudan sonuca getiriyor. Gerçek yazar konunun kendisi için, o konunun hakkını vermek için yazarken, diğeri aslında söyleyecek hiçbir şey yokken varmış gibi yaparak okuyucuyu aldatır. Schopenhauer bu durumu eski bir İspanyol atasözüyle o kadar güzel özetliyor ki, diyor ki, onur ve para aynı kesede bulunmaz. Yani ona göre en iyi eserler bir kazanç uğruna değil, bir tutkuyla, sırf o konunun hatırına yazılanlardır. Çünkü gerçek motivasyon eninde sonunda kendini belli eder. İyi de bir yazarın gerçek amacını nasıl anlayacağız? Niyeti iyi mi, kötü mü, nereden bileceğiz? Schopenhauer'a göre cevap çok basit. Üslubunda gizli. Çünkü üslup adeta yazarın zihninin bir parmak izidir. Üslubu, zihnin fizyonomisi olarak tanımlıyor. Yani nasıl bir insanın yüzüne bakıp karakteri hakkında ipuçları edinebiliyorsak, bir yazarın üslubuna bakıp da onun düşünce yapısını, entelektüel karakterini şak diye anlarız diyor. İşte tam da bu yüzden başkasının üslubunu taklit etmek, ne kadar şık bir maske takarsanız takın, o maskenin cansız durması gibidir. Çünkü size ait değildir. Peki, sahte bir düşünürü üslubundan nasıl şıp diye tanırız? Schopenhauer'a göre işaretler o kadar bariz ki, anlaşılmaz ve belirsiz ifadeler kullanırlar, üslupları böyle zorlama, yapay durur. En basit bir fikri anlatmak için bile gereksiz bir laf kalabalığına, adeta bir kelime seline başvururlar. Amaçları ne? Aslında düşünce yoksunluklarını karmaşık ve süslü görünen bir üslupla gizlemek. Kısacası size düşünce yerine kelime satmaya çalışırlar. Öte yandan dehanın üslubu, işte o bunun tam tersidir. Saf, berrak ve kesindir. Düşüncelerini dolambaçlı yollara sapmadan gösterişsiz bir dille ifade eder. Cümleleri basit ve kısadır çünkü gerçek bir deha şunu çok iyi bilir. Asıl güzellik süslü kelimelerden değil, düşüncenin kendisinin berraklığından doğar. Bu da bize Schopenhauer'un o meşhur ve kritik sözüne getiriyor. Sadelik her zaman gerçeğin bir işareti olarak kabul edilmiştir. Aynı zamanda dehanın da bir işaretidir. Yani gerçek deha karmaşıklıkla değil, berraklıkla kendini gösterir. Unutmayın, en derin düşünceler en basit şekilde ifade edilebilenlerdir. Şimdi sıkı durun. Geldik Schopenhauer'ın belki de en şaşırtıcı, en böyle ezber bozan argümanına, hepimizin bir erdem olarak gördüğü o eylem var ya, okumak. İşte Schopenhauer okumanın potansiyel tehlikelerinden bahsediyor. Evet, kulağa biraz kışkırtıcı geliyor biliyorum ama soruyu soralım. Çok fazla okumak sizi daha aptal yapabilir mi? Schopenhauer'a göre cevap evet, yapabilir. Gelin neden böyle dediğini anlamak için şu karşılaştırmaya bir bakalım. Okurken ne oluyor? Zihnimiz dışarıdan bir zorlama altında, başkasının düşüncelerini, bize tamamen yabancı olsalar bile beynimize zorla sokuyoruz.
Ama kendi başımıza düşündüğümüzde zihin tamamen özgür, kendi doğal dürtüsünü takip ediyor. Schopenhauer'un benzetmesi çok çarpıcı. Sürekli okumak, zihni esnekliğinden mahrum bırakır, tıpkı sürekli baskı altında tutulan bir yayın bir süre sonra özelliğini kaybetmesi gibi. Ve işte bu düşünceyi özetleyen o meşhur, o sarsıcı sözü geliyor. Kendi düşüncelerine sahip olmamanın en güvenli yolu, yapacak başka bir şeyin olmadığı her an eline bir kitap almaktır. Çok ağır bir laf değil mi? Yani diyor ki sürekli okumak bir süre sonra özgün düşünmenin yerini alabilir ve hatta onun en büyük düşmanı haline gelebilir. Peki, tamam. Schopenhauer eleştirdi. Sonunda bize sunduğu bir yol haritası var mı? Elbette var. Gelin şimdi tüm bu analizimizi onun tavsiyelerini net ve uygulanabilir adımlara dönüştürerek toparlayalım. İşte Schopenhauer'ın entelektüel dürüstlük ve özgünlük için 3 temel ilkesi. Birincisi ve en önemlisi, söyleyecek bir şeyiniz olsun. Düşünce olmadan kelimeler boştur. İkincisi, bunu basitçe ifade edin. Sıra dışı fikirleri, herkesin anlayabileceği sıradan kelimelerle anlatma sanatında ustalaşın. Ve son olarak üçüncüsü, kendi düşüncenize öncelik verin. Okumak değerlidir. Ama sadece düşüncelerinizi ateşleyen bir araç olduğunda, onların yerini aldığında değil. Ve bu incelemeyi sizi şöyle bir durup düşündürecek son bir soruyla bitirelim. Zihniniz bir koleksiyoncu gibi başkalarının düşüncelerini mi topluyor, yoksa bir yaratıcı gibi kendi düşüncelerini mi üretiyor? Schopenhauer'a göre deha cevabın kesinlikle ikincisinde yattığını söylüyor.